Özellikle kendi tasarımlarımda ben bunu yaşıyorum. Bir marangoz yapıyorsam, hiç yaptığım eserlerde de dikkat ederseniz figür fazla yoktur. O figür siz oluyorsunuz. Alan kişi oluyor. O yaptığım eserde kendisini hissetmesi lazım. Bir marangoz yapıyorsam orada kendini bir çivi çakarken hissetmesi lazım. Bir parçayı kestiğini hissetmesi lazım eserimi gördüğü zaman. Bir otogalerisi yapıyorsam o galerideki arabanın içerisinde kendisi olduğunu hissetmesi lazım. Eserlerimi bitirdiğim zaman şöyle karşıma alıyorum. Mesela şu anda yanınızda bir sınıf var. Kendimi şu anda oradaki sıralarda hissediyorum yani. Oturuyorum. O geçmişteki öğretmenlerin yüzlerini hafızamda canlandırıyorum o esere baktığım zaman. Çoğu eserimde bunları hissediyorum yani. Çimento fabrikalarında çalıştım ben genellikle. Branşım elektrik. Montaj işlerinde çalıştığımız için elimiz alet ve edevatlara o yıllarda çok yatkındı. Çalışma hayatımda çimento fabrikalarında şeyler olurdu. İş güvenliğine ait tabelalar olurdu. Bu tabelalar sık sık güncellenir, yenilenirdi. Bu tabelalarda çıkan bir kartonlar dikkatimi çekti. Daha sonra öğrendim, dekota kartonuymuş bunlar. Daha çok reklamcılar kullanır. Üzerine kaplama yaparak afişler hazırlarlar. O kartonlardan ben öğlen paydoslarında, iş yerinde ufak tefek bir şeyler yapmaya başladım. Ne bileyim bir sandalye, masa, bir tavla, çok küçük objeler yapmaya başladım. Daha sonra bu kartonun özelliğini keşfettim. Çok orijinal, işlevsel, kolay işleniyor, kolay boya tutuyor, maket bıçağıyla kolay kesiliyor. Öyle ahşap gibi tozu, talaşı vesairesi yok. Daha sonra evde kızımın odasını yapayım dedim. Çünkü gördüğüm birebir objeleri yapmak daha kolay oluyordu. Onlara bakıyorum, ölçülerini alıyorum vesaire. Kızımın odasını yaptım. İlk eserim odur. Türkiye'de bu işi yapan sanatçı arkadaşlarımız var. Ama farkında değiliz çoğunun. Özellikle sizin yayınlarınızdan sonra ben tanımadığım birçok sanatçıyı tanıdım sizin sayenizde. Böyle bir şeylere ihtiyaç var yani. Yayınlanması, tanıtılması, sergiler açılması. Melih Bey'le mesela sergi sayesinde tanıştım birebir. Gittim Ankara'da sergisini gördüm, eserlerini gördüm. Ondan etkilendim, bir eser yaptım. Bunun gibi eksikliklerimiz çok. Dediğim gibi sanatçılarımız var, tanıtım eksik, kendisini tanıtması eksik. Zihin çalıştırması lazım, aklını çalıştırması lazım. Her şey el becerisiyle olmuyor. El becerisinin yanında elinize bir obje aldınız, bunu bir şekillere sokun. Nerede kullanacaksınız? Nasıl kullanacaksınız? Ne gibi ilaveler yapmanız lazım? Nasıl boyamanız lazım? Yaptığınız esere onu uydurmak için yani hangi safhalardan geçmeniz lazım? El çalışacak, akıl çalışacak, bir de esere kalbinizi, sevginizi vereceksiniz. Bu benim artık bir yaşantım oldu. Minyatür diyor ama şöyle söyleyeyim bak işin ne kadar samimi olduğunu ifade etmek için. Memlekete gittiğimde dahi arabamın bagajında karton, maket bıçağı, cetvel mutlaka olur. O gittiğim yerde zaman bulduğum an mutlaka bu işle uğraşırım yani. Bu işi bırakmak gibi bir düşüncem kesinlikle olmaz. Allah korusun bir sağlık problemi olur. Elim tutmaz, ayağım tutmaz, anca o zaman bırakırım. Tüm objeleri kendim hazırlıyorum. Hazır hiçbir obje kullanmıyorum. 3D yazıcı, lazer kesim gibi bir imalatım kesinlikle yok.
Benim tek aletim cetvel ve maket bıçağı. Bu nedenle çok tüm hazırlıkları kendim yaptığım için mesela bir bakkal dükkanı hazırlayacağım. Buna ait tüm objeleri internet ortamında buluyorum, resimlerini çoğaltıyorum. Bilgisayarda onu yapacağım boyuta göre küçültüyorum. Bunun gibi bir sürü dosyalarım var benim, resim dosyalarım. Bunları isteyenler oluyor. Hiç çekinmeden, ya ben bu kadar emek harcadım, ben veremem diye bir şey yok. Mutlaka iletiyorum kendilerine, yardımcı oluyorum. Hurdalık dioramam var. Orada boya ağırlıklı hiçbir şey yoktur. Her şeyi doğal yollarla kirletmeye çalışıyorum. Arabayı mesela boyasını kazıdıktan sonra evdeki süpürgedeki kirleri tutkal sürerek o arabanın üzerine atıştırıyorum. Boya olayını fazla kullanmamaya çalışıyorum. En son yaptığım bu şeyde de ağaçların hep kendi doğal renkleri. Hiçbir boya kullanmadım. Kullanmamaya çalışıyorum. Bu doğallık olduğu zaman eserlerin görüntüsü daha iyi oluyor bence. Fazla boya kullanmamak gerekir. Doğal yollarla kirletmek çok daha iyi. Şimdi benim yaptığım eserleri iki gruba ayırabiliriz. Bir, gelen siparişler doğrultusunda yaptığım eserler. Bir de bu siparişlerden arta kalan zamanlarda kendi tasarımlarım. Gelen siparişler ya yaşadığı bir ortamı istiyorlar veya babasının bir bakkal dükkanı vardır, onu istiyorlar. Geçmişte veya şu anki, hiç fark etmiyor. Kendi tasarımlarım ise kesinlikle hiçbir yerden böyle kopya çekerek, esinlenerek yapmamaya çalışıyorum. Bir başkasının yaptığı eseri birebir yapmıyorum. Kopyacılık olduğu için karşımdaki sanatçıya saygısızlık olur diye düşünüyorum. Kendi yaşantımdan da ne bileyim geçmişte gördüğüm bir bakkal hafızamda kalan, bir marangoz atölyesi yine hafızamda kalan, bir cami, mutlaka bu hafızamdan yer etmiş olan eserleri sanatıma da yansıtıyorum sık sık. Özel sipariş olarak bir bayan Hakan Altun'a yaptırdı bunu bana. Hakan Altun'un babası köfteci dükkanı varmış daha evvel. Ona yapmıştım. Fakat hanımefendi ücretini ödemedi bir türlü. Ödemeyince benim elimde kaldı. Onun hikayesi de öyle. O şekilde duruyor şu anda. Güzel bir eserim, çok emek sarf ettiğim bir eserim. Hakan Altun'a da ulaşamadım. Instagram hesabından falan birkaç kere mesaj yazdım. Babanıza ait bir mekanı yaptım diyerekten bir geri dönüşte alamayınca o eser elimde kaldı öylece. Eğer aklıma bir eser koymuşsam, bir düşüncem varsa bir iki gün önceden geceleri uyuyamıyorum mesela. Sık sık o eser hakkında kendi hafızamda yorumlar yapıyorum. Ya şurayı nasıl yapayım? Şu objeyi nereden bulayım? O objeyi yaparken neler kullanayım diye. İnanın sabahları uyuyamıyorum yani o eseri düşünmekten. Ama o esere başladıktan sonra bir rahatlama geliyor, artık başlamışımdır. Bir şeyler ortaya çıkarıyorum. Ondan sonra o uykusuzluk olayı olmuyor ama o diyorama bitene kadar mutlaka bir yoğun zihinsel faaliyetlerim oluyor. Maket bir dış görünüş. Ne bileyim bir binanın dış görünüşü. Şu anda çok güncel olan 10-15 katlı binaların maketlerini yapıyorlar. Ona baktığınız zaman bir şey hissedemezsiniz. Bir yaşanmışlık yok onda. Sadece görsel olarak iletilen bir obje maket. Minyatür bir mekanın küçültülmüş hali. Küçültürken de objeleri birebir aynısını yapıyorsunuz. Şekil olarak, duygu olarak, his olarak her şeyi veriyorsunuz. Bir kutucuk içerisine bir hayali sığdırabiliyorsunuz. Diorama ise
yaşanmış bir geçmişi olması lazım yapılan eserlerde. Muhakkak bir hikayesi olması lazım. Dioramada da bu sanata diyebiliriz yani. Şimdi ana tema ağırlık olarak kalton kullanıyorum. Fakat bunun yanında elime ne geçerse ahşap, metal, plastik, atölyemi görüyorsunuz, dolaplar, kutular, her birinin içerisinde mutlaka malzeme var. Bir gün işime yarar diyerekten bir kenara koyuyorum. Er veya geç o ayırdığım objeyi bir yerlerde kullanıyorum. O normal bir evdi aslında. Hatırlarsanız bir iki sene evvel büyük bir orman yangını yaşandı. Ondan sonra ben o olaydan etkilendim, o eserimi yaktım ben. Kasıtlı olarak yaktım yani. Çok etkilenmiştim o orman yangınlarından. Çok evler yandı, ağaçlar yandı, canlılar öldü. Sırf o olayı yaşamak için o eserimi yaktım ben. O köşede duruyor.